Herkese selam değerli dostlarım, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dream League Soccer 2025 versiyonu ne zaman çıkacakla ilgili. Çünkü bu konuda birçok soru alıyorum ve bizi de takip eden değerli dostlarımızın birçoğu Dream League Soccer'dan gelme, bunu merak ediyorlar. Şimdi bu videomuzda özellikle yeni gelecek olan özellikleri ve kadrolarımız sıfırlanacak mı, sıfırlanmayacak mı, yeni bir oyun mu çıkaracaklar, çıkarmayacaklarla ilgili sorularınıza cevap vereceğim. Ve muhtemelen oyunun ne zaman çıkabileceğiyle ilgili size bir tarih vereceğim değerli dostlarım. Geçmişteki çıkardıkları oyunların tarihlerine bakarak bu sorunun cevabını hep beraber arayacağız. Buna geçmeden önce videomuza beğeni atıp gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif edip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Çok daha fazla vakit kaybetmeden isterseniz videomuzun devamına geçelim. Dediğim gibi Dream League Soccer 2025 artık çıkış tarihi yaklaştı. Sonbaharda oyun çıkacağı tahmin ediliyor. Tabii ki sonbaharda, ama hangi ayda birazdan hep beraber konuşacağız. Ona geçmeden önce birkaç tane gelecek olan yeni özelliklerle ilgili siz değerli takipçilerimizin soruları var. İlk önce ona bir göz atalım. Bunlardan biri VAR sistemi, kariyer mod, Şampiyonlar Ligi eklenecek mi? Türkiye Süper Ligi eklenecek mi? Kadrolar sıfırlanacak mı? Yoksa yeni bir oyun mu çıkacakla ilgili ilk sorumuzla başlayalım değerli dostlarım. İlk sorumuz, Türkiye Süper Ligi eklenecek mi? Değerli dostlarım, uzun zamandır Türkiye'den Süper Lig takımları ya da Süper Lig eklenemiyor. FIFA Pro lisanslı olan bazı oyuncularımız dahil ediliyor. Mesela Avrupa kulüplerinde forma giyen oyuncularımız varsa o oyuncularımız gözüküyor değerli dostlarım. Ama onun dışında bizim Türkiye Süper Ligi'nde maalesef oyuncular gözükmüyor. Ama yeni oyunla beraber gelecek mi gelmeyecekle ilgili herhangi net bir bilgi yok. Ama şöyle bir şey tahmin edebilir miyiz? Tabii ki tahmin edebiliriz. Bugünkü Dream League Soccer'a geldiğimiz kadarıyla, yani 2011 yılından ilk çıkan Dream League Soccer'dan bugüne kadar sadece ilk Dream League Soccer'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarımız mevcuttu. 2016 ve sonrası sürümlerde maalesef Türk takımları mevcut değildi. Ne Türkiye Ligi ne de Türk takımları. Ama bugünden sonra ilave ederler mi? Ben pek tahmin etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu lisans olayları ne kadar çok lisans yaparsa Dream League Soccer, yani First Touch Game yetkilileri o kadar çok cebinde para çıkıyorlar. Artık bu tarz şeylere de pek ihtiyaçları yok. Çünkü yeterince para kazanmışlar. Dünya genelinde milyonlarca satılan, 100 milyonlarca satılan, oynanan bir oyun. Çok muhteşem paralar kazanıyorlar. Maalesef sanmıyorum Türkiye Ligi'nde katmazlar. Çünkü Türkiye'de Türkiye Ligi'ni katsalar da katmasalar da Türkiye'de sevilen ve oynanan bir oyun. Onlar için bir şey değiştirmez. Onun için Süper Lig'in geleceğini zannetmiyorum. Gelirse de benim için sürpriz olur. Bu birinci sorumuzdur. İkinci sorumuz kariyer mod. Kariyer mod zaten var değerli dostlarım. Bizim şu an Dream League Soccer'da oynadığımız kariyer modu bildiğimiz kariyer modu. Onun dışında bir kariyer modunun geleceğini düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde koymaları çok zor. Neden çok zor? Çünkü Şampiyonlar Ligi lisansı First Touch Games'te değil. Onu söyleyeyim size. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi lisansı şu an FC Mobile'de ya da FC 24-25'te gelecek değerli dostlarım. Onun için öyle bir lisans alması da imkansız, ama çakma yapıyor. Misal Elit Kupası, Elit Ligi, oyun içindeki kariyer bölümündeki Elit Ligi Şampiyonlar Ligi'nin karşılığıdır, bilginiz olsun. Onun dışında zaten bir kariyer modun geleceğini düşünmüyorum değerli dostlarım. Bir diğer söyleyeceğim konulardan biri de VAR sistemi. VAR sistemi gelebilir. Ben bekliyorum VAR sistemini. Yani çünkü oyuna yeni bir özellik olarak katabilirler. Bu olabilir, bilginiz olsun. Yeni bir oyun çıkarırlar mı? Değerli dostlarım, çok zor. Yani çünkü artık bu sistemi biliyorsunuz online sistemine çevirdikleri için her sene aynı oyunun arka kapağını, birkaç tane bölüm değiştiriyorlar. Bir iki tane de özellik ekliyorlar. Tekrar ısıtıp önümüze koyuyorlar. Çünkü oyunun hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde devam ediyorlar. Eğer oyunda bozulmalar, sıkıntılar başlamış olsaydı, mesela bozulmaktan kastım kırılmış olsaydı, hile artmış olsaydı, yani tıpkı 2019 ve öncesi Dream League Soccer'lar gibi böyle hile yapılmış olsaydı sıfırdan bir oyun çıkarırlardı. Ben sıfırdan bir oyun çıkaracaklarını zannetmiyorum. Yine aynı şekilde ufak güncellemelerle bir iki kapak fotoğrafını, bir iki değişiklik yaparak oyunu tekrar bize sunacaklar. Buna bağlantılı olarak kadrolar sıfırlanacak mı demiştik. Değerli dostlarım, oraya geldiğimizde şunu söyleyeyim size.
hali hazırda kadrolar sıfırlanmayacak. Yani oyun güncelleme olarak çıkarsa kadrolar sıfırlanmayacak. Bilginiz olsun, kadrolar aynı şekilde devam edecek. Kadrolar sıfırlanmıyor. Bu şekilde devam edecek. Tabii ki şayet eğer bizi ters köşe yapıp yeni bir oyun çıkarmazlarsa, ki sanmıyorum yeni bir oyun çıkaracaklar. Eğer yeni bir oyun çıkarlarsa da zaten siz kendi kadronuzu, hesabınızı Gmail'inize bağlayıp o şekilde yeni bir oyun çıkarsa da oraya aktarma şansımız olacak. Bunu bilginiz olsun. Mutlaka oyununuzu Gmail hesabınıza bağlayın. Kadronuzu yedekleyin ki öyle bir durumda kadronuz sıfırlanmasın. Bilginiz olsun. Yani bu durumda kadrolar sıfırlanmaz. Onu söyleyeyim size. Son söyleyeceğim konulardan biri de oyun ne zaman çıkacağıyla ilgili. Oyun değerli dostlar çok nadiren farklı aylarda çıkmıştır. Misal bir dönem Aralık ayında çıktı, bir dönem Ocak ayında çıktı, bir dönem Mart ayında çıktı. Tabii ki bunlar son 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum değerli dostlarım. Son 3-4 yıl öncesinde bu tarz zamanlarda çıkmıştı oyun ama son 4 seridir Kasım ayı ve Aralık ayın başında çıkıyor değerli dostlarım. Oyun bilginiz olsun. Yani sadece güncelleme yapıyorlar. Güncelleme yaptıkları için de oyunun aynı şekilde çıkmış oluyor. Birkaç tane yeni değişiklikle oyunu bize sunuyorlar. Bu da aynı şekilde bu yılda eğer oyun yeni bir oyun çıkarmayacaklarsa, oyun güncelleme olarak gelecekse şu an oynadığımız Dream League Sakura, yani Dream League Sakura 2024'de maalesef oyun Kasım ayı sonlarında ya da Aralık başında, hatta Kasım'ın başında bile çıkabilir. Kasım gibi beklemeye başlayın Dream League Sakura 2025'i, öyle söyleyeyim size. Tabi bunların dışında sizin sorduklarınız bazı durumlar var. Yeni lisanslar gelecek mi? Yeni oyuncular gelecek mi? Dediğim gibi bu FIFA Pro lisansıyla ilgili. Yani bunlar ne kadar çok FIFA Pro lisansını genişletirlerse o kadar çok bunların cebine para çıkıyor. Maalesef genişletmek istemiyorlar. Yaptıkları belli başlı milli takımları, bazı ülkelerin milli takımlarıyla anlaşıyorlar. Avrupa'dan çok büyük takımlarla, yani büyük liglerle anlaşıyorlar. Bunlar yetiyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bundesliga bile Dream League Soccer'da yok. Bilginiz olsun. Yani zaten görüyorsunuz. Bundesliga bile Dream League Soccer'da maalesef mevcut değil. Neden? Çünkü lisanstan dolayı çok fazla lisans parası vermek istemiyorlar. Şu an elindeki lisans da yetiyor zaten. Bildiğimiz büyük oyuncuların lisansları zaten var elinde. Özellikle mesela yıldız oyuncuların lisansları var elinde. Liverpool'dakiler, Real Madrid'dekiler, ondan sonra Barcelona'dakiler. Yani bildiğiniz Avrupa'nın 5 büyük kulübün lisansları elinde olduğu için, Messi gibi, Ronaldo gibi oyuncuların lisansları elinde olduğu için diğer lisanslara zaten ihtiyaç duymuyorlar. İhtiyaç duymadıkları için de pek lisansı genişletmiyorlar. Genişletmek istemiyorlar. Zaten genişletirlerse ceplerinde para çıkıyor. Bu da onların işine gelmiyor. Değerli dostlarım, dediğim gibi kısacası böyle Dream League Soccer 2025'te beklentilerimiz ve sorularımızın cevabı bu şekilde. Bunu iki temel üzerine düşünebiliriz. Birinci temel şu an oynadığımız oyuna güncelleme gelmesi. Diğer temel ise sıfırdan bir oyun çıkarmaları. Sıfırdan bir oyun çıkarırlarsa bu biraz gecikebilir. Ama bu oyuna güncelleme gelirse Kasım başından itibaren bekleyebiliriz. Aralığın ortasını bulmaz oyun çıkar, bilginiz olsun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.